Türkiye'de bu sene 2025 yılında en çok para kazandıran gruplardan bir tanesi bana kalırsa yoncaydı. Yoncanın çok para kazandırmasının temel sebebi çiftçinin bakımıyla alakalıdır. Bugün Türkiye genelinde ortalaması 450 ile 700 kilo arasında olup ortalamasını 550'ye dayayanlar, 600 kiloya dayayanlar, 5 biçim civarında yapanlar ortalama olarak tam tamına 27.130 TL civarında para kazandılar 1000 metrekareye. Doğru bakım, doğru şartlar, buradaki genel sulama masrafları, bu verdiğim rakam ikinci yılın rakamıdır. İkinci yıldan itibaren doğru bir şekilde bakımı olduğu zaman taban gübresi yok. Sadece üst gübrelemeler ve NPK gübrelemeleri var. Bunların tek tek baştan sona anlatacağım. Satış fiyatı 12 TL'yi baz aldım. Bu sezonun fiyatının şu anki itibariyle fiyatı dekar başına 2750 kilo kuru ot verimi elde edildi. 33 bin lira civarında net gelir. 5870 TL'de ana masraf. Düşüldüğü zaman 27.130 TL civarında kar elde edildi. Peki toplam 20 dekarda 542 bin lira para kazanıldı. Şimdi arkadaşlar başlamadan önce beğenmeyi, abone olmayı, yorumlamayı unutmayın lütfen, başlıyoruz. Arkadaşlar ekilen tohumu ben geçen sene Niğde tarafına vermiştim. Birkaç çiftçimizin ortalaması var burada ama Niğde'de Ersoy Küpeli var. Aktaş köyünde. Ortalama 550-600'leri gördüğü yerler oldu. Hatta geçen gün de sohbet etti kendisiyle. Yabancı bir çeşide göre bu safkan çeşidi ortalama olarak 550 kilo civarında verim verdi. Diğerleri 450'lerde kaldı dedi. Kaplı tohumu dekara 5 kilo civarında ekti ve ortalama saf olarak 1,5 kilo 2 kilo arasında tohum düşürdü tarlaya. Onun maliyeti eklemedim çünkü tohum maliyetini 5 seneye bölmeniz gerekiyor. Bununla uğraşmadım ama ben bu senenin maliyetinden hesaplamaya yola çıktım. 1 metrelik kaplı alandaki yoncu tohumu olarak hesaplayacağız. Gerçek kazanç masada değil tarlada oluyor arkadaşlar. Böyle bir sloganla başlıyoruz şu an itibariyle. Arkadaşlar ortalama olarak Niğde veya da farklı bölgelerde bakmanız gereken olay, besleme programına 6 kilo potasyum nitrat, 6 kilo 3,20, 5 kilo magnezyum nitrat, 5 kilo MAP, 1 litre deniz yosunu, 5 litre sıvı kükürt her yaprak biçiminden sonra ortalama olarak yaprak beslemesi verildi. Ve yoncaya azot vermek mantıklı bir şey değil. Çünkü azotun nodülleriyle kökünde kendisi oluşturuyor. Onun yerine diğer besin elementlerini vermemiz lazım. Eğer diğer besin elementlerini verebilirsek, hele de molibdenli bir grupta besleme yapabilirsek nodül oluşumunu en üst seviyeye getiririz. Bitkinin isteğini doğru bir şekilde anlayabilmemiz lazım. Şimdi şuna geçelim. Arkadaşlar 6 kilo potasyum nitratı sulara bölerek verdim. 2'şer kilo, 2'şer kilo, 2'şer kilo 3 biçimde uyguladım. 2'şer kilo uyguladım. Potasyum 3,20'yi aynı şekilde 2 gruba bölerek verdim. MAP'ı arkadaşlar ilk 2 biçimde 2'ye bölerek verdim. Deniz yosununu sezonun ortasında çok sıcak gittiği dönemde yarımşar litre olarak verdim. Sıvı kükürtü yine 2'ye böldüm. 2,5 litre, 2,5 litre 2 farklı biçimde verdim. Toprağın yapısını ve protein seviyesini arttırsın diye. Yoncadaki protein seviyesini arttıranlardan bir tanesi de kükürttür arkadaşlar. Bunu unutmayın. Araştırdığınız zaman görebilirsiniz. Kükürtün otomatik olarak protein çalışmasında direkt etkilidir. Bunu unutmamanızı tavsiye ederim. Yonca da zaten azotu kendisi üretiyor. Bizim azot vermemiz bana kalırsa mantıklı değil. Yapılan çalışmalarda zaten ortalama olarak sen diğer besin elementlerini verdiğin zaman azotlu gübrelemeye ihtiyaç duymaz. Peki her biçimde ortalaması bazı biçimlerde 6'şer saat 4 su veya da 8'er saat 3 su olaraktan sulama yapıldı. Her biçimin ortalamasında 3 sulama yapıldı. Sezon boyunca 15 sulama yapıldı. Bir sulama maliyeti 125 TL ile 150 TL arasında değişti. Bu rakamlara, sulama zamanına gibi şeylere bağlı olarak değişti. Ve sulama yoncada en önemli kritiklerden bir tanesidir. Yonca ne kadar dengeli sulanabilir? Azar ve sık sulanırsa veriminiz o kadar çok artacaktır. Bunu unutmayın. Ve sulamadaki en önemli şey bitkiyi aç bırakmamaktır. Bitkiyi suyla beslerken yan taraftan da gübre tankıyla besleme vermenizi tavsiye edebilirim. Şimdi
şöyle bir çalışma yaptım. Gübre, bu saydığım gübreler, yapraktan besleme, kükürt toplamda 3.430 TL civarında para tuttu. Bir sezon boyunca. Sulaması 1875 TL tuttu. Diğer çalışmalara giden para ücretleri 500 TL, sabit giderleri, amortisman giderleri gibi giderlerde 65 TL tuttu. Toplamdaki maliyet 5870 TL oldu 1000 metrekareye. Şimdi dekar başına ortalama olarak biz nasıl bir verim aldık? Arkadaşlar ilk biçimleri biz biraz erken yapıyoruz ki yabancı ot veya diğer gruplar fazla olmaması için biraz dibe yakın yapıyoruz. Yani 3-4 santim yukarıdan yapıyoruz. Ama diğerlerini biraz daha üstten yapıyoruz. 6-7 santim yukarıdan biçiyoruz. Bunun sebebi bitki çatallanarak hızlı bir şekilde gelsin ve kökleri zarar görmesin. Olabildiğince profesyonelce ilerlememiz gerekiyor ve yaptığımız çalışmaları dikkatli bir şekilde ilerletmemiz gerekiyor. Ortalama olarak bir sezon boyunca iklim müsaade ettiği zaman Niğde'de, Kayseri'de, Konya'da 5 biçim alabilirsiniz. Bu neye göredir? Ortalama olarak 25 günde bir biçim yapabilirseniz veya 29 günde bir biçim yapabilirseniz ortalamasını doğru bir şekilde biçim koşullarına uyabilir. Bitkiyi tarladan kaldırabilirseniz ortalama olarak 5 biçime yaklaşabilirsiniz. Eğer doğru baktığınız zaman 600 kilo ortalamayla 3 kez biçim alıp bir kez de 500, diğerinde de ortalamayı yakaladığınız zaman 550 kilo civarında verimi elde edebilirsiniz. Arkadaşlar 12 TL satış fiyatı koydum. Niye? Bu hafta içerisi bir yoncacı ile görüştüm. Yonca fiyatlarınız ne alemde dedim. Çiftçiden alışımız 12 TL dedi. Satış ne alemde dedim. 14 TL civarı dedi. Ve buradaki rakamlar kalitesine ve malın durumuna göre değişir. İlk biçimdeki yabancı otuna bağlıdır. İçerideki yabancı otun durumuna bağlıdır. Birçok faktöriyel var yoncada. Ama Türkiye'de tam anlamıyla ölçümler yapılıyor mu? Bana kalırsa yapılmıyor. Ama genelde en kaliteli verimler ikinci biçim, üçüncü biçim, dördüncü biçimlerden elde ediliyor. Ondan sonraki son biçimler, ilk biçimler genelde tercih edilmiyor. Orada da fiyatlar düşüyor. Ama üretici alırken yani bir besici veya da bir hayvancı alırken bunlara genel itibariyle dikkat etmiyor. Ama alırken 19 protein, 18 protein, 20 proteinin aşağısına düşmemenizi tavsiye ederim. Çünkü siz malı alırken ne kadar kaliteli alacağınızı, içerideki yapının ne kadar kaliteli olduğunu bilebilirseniz sizin için o kadar faydalı olacaktır. Arkadaşlar 2750 kilo 12 TL'den 33 TL yapar. 33 bin lira 5870'ten çıktığı zaman ama 27.130 TL net kazanç yapar. Peki biz 20 dekarda ne kazandık? 542.600 TL para kazandık. Arkadaşlar bu rakam taban gübresi ve tohum miktarı yok. Ama bölündüğü zaman en fazla bu maliyeti sezonlar 5 sezon boyunca kalacağı miktara göre 2,5 bin lira civarında ek para yapar. Bunların eklendiği zaman yine 25 bin lira gibi net bir karlılık meydana getirdi bu sene. Eğer çiftçi yoncasını sezonda satmadıysa, şu an satıyorsa bu parayı kazanabilir. Sezonda 8, 9, 10 TL'ler, 11 TL'lere kadar yoncalar satıldı. Elini kimle sıkıştığın, nerede iş yaptığın, hangi çiftlikte iş yaptığın, yoncanın ne kadar kaliteli olduğuna bağlı olarak değişir. Şimdi arkadaşlar, çiftçiye benim net önerilerim var. Şunları unutmayın. Yoncada biçim sonrası mutlaka besleme yapmanız lazım. Yoncayı biçtiniz. Yoncayı biçerken ilk biçimi 3-4 santimden yapın ama ondan sonraki biçimleri 5-6 santime 7 santime kadar yukarıdan bırakabilirsiniz. Çünkü bitkinin hızlı bir şekilde çatallanmasını sağlamanız lazım. Yapraklanmasını sağlamanız lazım. Yapraklanmayı görmeniz lazım. Peki biz her biçimden sonra bitkiyi hızlı bir şekilde getirmek istiyorsak ilk başta bir yaprak beslemesi girmek zorundayız. Yaprak beslemesini girip bitkiyi hızlı bir şekilde, kuvvetli bir şekilde kaldırabilirseniz bitkinin ihtiyacı olan besinleri görüp ona göre verebilirseniz bitkiniz 20 günde 25 gün aralığında biçime gelebilir ve bu sulama ve beslemeye bağlı olarak değişir. Bu çeşide göre de değişir. Potasyumdan kısmayın arkadaşlar. Türkiye topraklarında potasyum olsa bile yoncanın yoğun istek şeklinde potasyum ihtiyacı var. Azar azar
vererek sık sık vermenizi tavsiye ederim. Ve bunu yaparken de katiyen çekinmeyin. Magnezyum. Arkadaşlar Türkiye genelindeki temel problemlerden bir tanesi şudur. Biz topraktaki kalsiyum seviyesini bilmediğimiz için, potasyum seviyesini bilmediğimiz için potasyum, magnezyum, kalsiyum arasında bir denge sistematiği vardır. Eğer bu denge sistematiği bozulduğu zaman ya potasyum alamayacaktır, ya magnezyum alamayacaktır, ya kalsiyum alamayacaktır. Bu denge sistematiğini bilmeniz gerekiyor. Ama ben sezon boyu içerisinde magnezyum nitrattan en kötü ihtimal yonca bitkisine 5 kilo civarında durumuna göre, toprak tipine göre, çalışmalara göre, sahada gözlemlerime göre bir çalışma yapıyorum. Bu bir öneri değildir. Ama velev ki öneride bulunmam için toprak analizi ve yaprak sistematiğini görmem lazım. Ona göre ilerlememiz lazım. Kükürtlü ürün grubu, yani kükürt dioksit, sıvı kükürt veya da bunun benzeri ürün gruplarını ben neden kullanıyorum? Bir, yoncanın kalitesi ve toprağı biraz kök bölgesinde rahatlatmak için. Hem toprağın pH'ını biraz da olsa dengeleyebilir miyim? Ya da bitki de olabildiğince protein seviyesini arttırabilir miyim? Bugün yapılan çalışmalarda yoncada kükürt dioksit grubu, sıvı kükürtler farklıdır ama kükürtün dioksit formülü kullanıldığı takdirde yoncada direkt olarak etkisi yapıyor. Protein artışı etkisi yapıyor. Makalelere baktığın zaman kükürt ihtiyacını verdiğin zaman veya da kükürt takviyesi verdiğin zaman protein oranı artıyor arkadaşlar. Bunu unutmayın lütfen. Sulama takvimini bitkiye göre yapmak. Bu niye önemli? Şimdi arkadaşlar Mayıs'ta bitkinin su ihtiyacı farklıdır. Çünkü havadan, yağmurdan ve koşullardan bağlı olarak değişir. Ama Temmuz'daki sistem farklıdır. Haziran'daki sistem farklıdır. Ağustos'taki sistem farklıdır. Çünkü toprağın buharlaşma seviyesi, bitkinin buharlaşması, bitkinin su isteği, bitkinin miktarı, bitkinin o anki istekleri gibi durumlara bağlıdır. Eğer sen mutlak nem kapasitesini kaybetmeden sulayacaksan Temmuz'un isteğiyle Mayıs'ın isteği farklıdır. Bunu iyi gözlemlemen lazım. Çünkü Temmuz'daki hava sıcaklığının 28 derece ortalamam var diyelim. Mayıs'ta 15-16 derece ortalamam var. Bunu ona göre hesaplayacaksın ve ona göre hesaplarken hamlelerini, sulamayı birebir de bitkinin ve tarlanın ve havanın koşullarına dikkat ederek yapman lazım. Yonca uzun vadeli bir yatırımdır. Bunu unutma. Bu neden önemli? Çünkü bugün bitkin 5 sene boyunca tarlada kalacak. Ve sen 5 sene boyunca bu tarlada kalırken sen nelere dikkat edeceksin? Ve bunları yaparken hangi koşulları ön planda tutacaksın? Devam ediyoruz. Ben bu sistemde neden çalıştım? Yoncayı aç bırakmadım. Potasyum, magnezyumunu ihmal etmedim. Bölgesel olarak çalıştığım bölgelerde potasyum ve magnezyum toprak seviyelerinde kalsiyumdan kaynaklı ya da farklı durumlardan kaynaklı, ihtiyaç durumundan kaynaklı eksik etmedim. Kükürtü protein desteklemesi için verdim. Biçim sonrası hiçbir şekilde geciktirme yapmadım. Sulamayı biçime göre ayarladım. Yani bugün eğer ben bir hafta sonra biçim yapacaksam suyu bir hafta öncesinden ona göre ayarladım. Ben biçim takvimini sulamaya göre ayarladım. Gübrelemeye göre ayarladım ve ulaşacağım hedefe göre ayarladım. Yani bizim hedefimiz fazla su verip fazla bir ürün almak veya da fazla gübre verip fazla ürün almak değil. Dengeli bir sistematikte ilerlemek. Yonca suyu sever ama az zamanında suyu sever. Fazla gübre ve ne eksik su gibi bir formülasyonla çalıştım. Bütün bitkilerde çalıştığım gibi. Burada tek tek zaten ikinci yılda yaptığımız sahada neler gösterdiğimi. Şimdi arkadaşlar şunu unutmayın. Biz yoncada total olarak bir hedefimiz varsa veya da herhangi bir bitkide bir hedefimiz varsa bunu maliyet tablosuna dökmemiz lazım. Sezon boyunca neyi kullanacaksak, neyi hedefleyeceksek, hangi noktalardan ilerleyeceksek birebir de düzgün ilerlememiz gerekiyor. Ve bunu yaparken de sezon sistematiğini 1 kilo bile fazla almaya odaklanmamız lazım. Çünkü maliyetlerimiz arttı, karlılıklarımız düştü ve karlılığın düştüğü yerde bizim verimlerimizin artması lazım. Karlılık düştüyse bizim ona göre ilerlememiz lazım. Bugün Türkiye'deki bana kalırsa
10 tane hayvanı olan da büyük başta küçük baş fark etmez. Yonca alanı bırakması lazım kendine. Çünkü yoncanın olduğu yerde bitki toprağa hem faydalı olacaktır hem de hayvanlarımız için birebirdeki katma değerli bir besin kaynağıdır. Ve bu alanda yoncayı olabildiğince birim alanından en yüksek verim almanız gerekiyor. Birim alandan ne kadar yüksek verim alırsanız gelecek senelerdeki toprak kalitenize de o kadar faydalı olacaktır. Arkadaşlar şunu unutmuyorsunuz. Siz bugün yoncayı yetiştiriyorsunuz ama 5 sene sonra toprağı yormazsanız, toprağı katarak ilerlerseniz toprağınız 2 kat daha kaliteli bir hale gelecektir. Bunu unutmayın. Arkadaşlar beğenmeyi, abone olmayı, yorum yapmayı unutmayın. Bundan sonraki videolarımıza destek olmanızı bekliyoruz.